Alo baba, nasılsın? İyi baba, sağ ol. Merak etme. Her şey konuştuğumuz gibi ilerliyor. Hayatta kalanı affedebilir miyim diye. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce İlhami bir kez daha üzülmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni bölümde İlhami'nin şok edici geri dönüşü, Bade ile Ömer'in evliliği, Başak ve Fatih'in romantik yakınlaşmaları, Çimen'in Emir'in evlenme teklifine vereceği yanıt derken gerçekten de merakımız tavan yaptı. O kadar başlık üst üste geliyor ki bir sonraki sahnede şimdi ne patlayacak diye izlerken nefes aldırmayacak bir bölüm bizi bekliyor gibi. Bu videoda bu başlıkları tek tek ele alıp yeni bölümde yaşanacakları konuşacağız. İlk olarak Nursema ile başlayalım. Nursema son bölümde Asile'nin itirafları sonrası resmen büyük bir şok yaşamıştı. Ne ara Asile karşı bir şeyler hissetmeye başladı da onu kıskandı, bunu çözmek zor. Ama yeni bölümde Nursema'nın içindeki huzursuzluk yüzünden okunacak. Bir bakışında bile o gerilimi göreceğiz. Ben Asil'in Elif'i sevdiğini düşünmüyorum. Bu hamlenin Nursema'yı kıskandırmak ve onu kendine bağlamak adına yapılmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Asil zaten tam da böyle biri. Bir adım yaklaşıyor, bir adım geri çekiliyor. Karşısındakini merakta bırakıp ipleri elinde tutuyor. Ki yeni bölümde de Asil'in hamlelerine ara vermeyeceği çok belli. Asil bu kez Nursema'ya iş teklifinde bulunacak ve onu adım adım kendi tarafına çekmeye başlayacak. Ünal ailesiyle derdini biliyoruz. İntikamını almadan bu konuyu kolay kolay kapatacak gibi durmuyor. Tam da bu yüzden Nursema'yı bu intikam planında bir piyon gibi kullanma ihtimali çok yüksek. Nursema bir yandan duygularını anlamaya çalışırken diğer yandan Asil'in kurduğu oyunun içine çekildiğinin farkında bile olmayabilir. Üstelik Asil'in dili de çok iyi. Konuşurken hem güven veriyor hem de karşısındakini benimle yürümek zorundasın noktasına getiriyor. Öte yandan yeni bölümde İlhami'nin beklenmedik dönüşü Nursema'yı resmen şoke edecek. Nursema bu süreçte İlhami ile Asil arasında kalacak. İlhami'nin tarz değişikliği de gözümüzden kaçmadı. Geçmişte Nursema İlhami'yi yüzüstü bırakmış ve Firaz'ı seçmişti. Garibim İlhami ise şehri terk etmişti. Şimdi geri dönerken sadece ben geldim demiyor. Sanki geçmişin hesabını da yanında getiriyor. Dönüşüyle birlikte hem görüntüsü hem de enerjisi değişmiş. Bu kez daha net, daha kararlı ve daha iddialı duruyor. Bu da Nursema'nın dengelerini iyice bozacak. Çünkü geçmişin yarım kalanları bir anda karşısına çıkmış gibi olacak. İşin şakası bir yana hem İlhami hem de Asil bu süreçte Nursema için mücadele edecek. Asil karakterinin son bölümlerde etkisini yavaş yavaş arttırmasının ardından senaristlerin bu karaktere hikayede ciddi bir yer açtığını görmek zor değil. Ben en azından ilk süreçte Nursema'nın seçiminin Asil'e kayacağını düşünüyorum. Çünkü Asil Nursema'yı hem duygusal olarak yakalıyor hem de onu Ünal ailesine karşı kurduğu intikam oyununda daha rahat yönlendirebiliyor. İlhami ise daha çok duygu üzerinden geliyor, samimiyet kuruyor ama karşısında Asil gibi hesap yapan biri varken Nursema'nın aklını da kalbini de aynı anda karıştıracak. Günün sonunda kazanan kim olur? Sizin seçiminiz hangi çiftten yana? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi gelelim Bade ile Ömer'e. Bade, Ömer'den hamile olduğunu açıklamış ve bu açıklama sonrası başta Kıvılcım olmak üzere herkesin dengesi bozulmuştu. Kıvılcım bir yandan bu şokla uğraşırken diğer yandan bebekler karışmış olabilir mi ihtimaliyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Yeni bölümde Kıvılcım bebeğinin karışmış olabileceği ihtimaliyle ilgili yeni delillerle karşılaşacak. Zaten başlı başına ağır bir mesele. İnsanın eli ayağına dolanır.
Kıvılcım bu süreçte ne yapacağını bilmez haldeyken Ömer'in atacağı adım her şeyi daha da kilitleyecek. Ömer bu süreçte Kıvılcım'dan uzak kalacak ve en kritik noktada Bade'ye nikah kıyacak. Üstelik bunu Kıvılcım'la açık açık konuşamaması, bazı şeyleri saklaması, Kıvılcım'ın da gerçeği Bade'den öğrenmesi bardağı taşıracak. Kıvılcım bu konuyla tek başına uğraşırken Ömer'in yanında durmaması, hatta üstüne bir de onu yalnız bırakması Kıvılcım'ın gözünde büyük bir kırılma yaratacak. Büyük ihtimalle Kıvılcım Ömer'le olan bağını koparmak isteyecek. Ömer her seferinde iyi niyetiyle sınanıyor ama bu kez sınav çok daha ağır. Çünkü ortada sadece bir kırgınlık yok, resmen güven meselesi var. Sizlere önceki analizlerimde Bade'nin nedenli psikopat bir karakter olduğundan bahsetmiştim. Kendi hayal dünyasında Ömer'le mutlu bir evlilik tablosu çizen Bade, bu süreçte kötü yollara başvurmaktan çekinmeyecek. Bade'nin gerçekten hamile olmadığını biz biliyoruz. Ama mesele şu, Ömer'in peşini kolay kolay bırakmayacak. Nikah da bu tabloyu onun gözünde tamam artık oldu noktasına taşıyacak. Ben Bade'nin ilerleyen bölümlerde kaybetmeye başlayacağını, bunu hazmedemeyip çok daha tehlikeli bir karaktere dönüşüp Ömer ve Kıvılcım'ın başına bela olacağını düşünüyorum. Ömer ve Kıvılcım arasındaki bağlar ise neredeyse kopmak üzere. Bakalım Ömer buradan Kıvılcım'ın güvenini ve sevgisini tekrar kazanabilecek mi? Yoksa giderek bataklığa doğru sürüklenecek mi? Bunu izleyip göreceğiz. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Başak ve Fatih'in sahte evliliği gün yüzüne çıkmış ve ikili ailelerine rezil olmuştu. Ancak birbirlerine alışan ikili öyle kolay bir şekilde kopamayacak. Yeni bölümde Başak ve Fatih'in romantik anlarını göreceğiz. Ancak bu romantik anlar çok uzun sürmeyecek. Çok geçmeden ikilinin akıllarına birbirlerine olan nefretleri gelecek ve gene bir kavga çıkacak. Ama şunu biliyoruz, en güzel aşklar bazen nefretten doğar. Bundan dolayı çok geçmeden Başak ve Fatih arasında gerçek bir aşkın doğacağını ve bu aşkla beraber ikilinin arasında romantik yakınlaşmalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani bir sahnede tamam bu iş oluyor diyeceğiz. Bir sahnede yine dağıldılar diyeceğiz. Tam onların ilişkisine yakışan gel git. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Emir ve Çimen'in arası son bölümde gene bozulmuştu. Emir her seferinde Çimen'in kalbini kırıyor, sonrasında ise ondan af diliyor. Çimen ise her seferinde Emir'e kanıyor. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, Doğa ile Fatih'ten, senaristlerin Emir ve Çimen ilişkisi üzerinden yeni bir Doğa Fatih dinamiği yaratma isteği çok açık. Sizlere önceki analizlerimde Emir'in çok geçmeden Çimen'e evlilik teklifi edeceğini ve Çimen'in de bu teklifi kabul edeceğini söylemiştim. Yeni bölümde bu sahne gerçekleşecek. Emir kendisini affettirmek ve Çimen'e olan aşkının sahiciliğini kanıtlamak adına ona evlilik teklifi edecek. Çimen'in ise bir kez daha Emir'e inanacağını ve bu teklifi kabul edeceğini düşünüyorum. Üst üste şoklar yaşayan Kıvılcım bu kez de kızının evlenme kararıyla sarsılacak. Salkım ise Çimen'in kendisine iyi bir gelin olmayacağını düşünürken Emir'in bu kararı sonrası ne yapacağı merak konusu. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ancak yeni bölümde bizi yine ciddi çatışmaların beklediğini söylemek gerekiyor.